Milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine yol açan koronavirüs salgını yavaş yavaş etkisini kaybederken dünya yeni bir hastalıkla boğuşmaya başladı. Maymun çiçeği virüsü Amerika dahil Avrupa ve Afrika'da pek çok ülkede görülürken ateş, baş ağrısı, yorgunluk, yaygın vücut ağrıları, lenf bezlerinde şişlik ve cilt lezyonları gibi belirtiler gösteren hastalıkla ilgili uzmanlar kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. İşte 10 soruda maymun çiçeği hastalığına ilişkin merak edilenler ve cevapları. Maymun çiçeği yeni bir hastalık mı? Maymun çiçeği yeni bir hastalık değil. 1958'de maymunlarda tespit edildikten sonra insanlarda ilk olgu 1970'te Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görüldü. 1958'de araştırma laboratuvarındaki maymunlarda çiçek benzeri bir salgın yapınca farkına varılan hastalık bu nedenle maymun çiçeği adını aldı. Başta Nijerya ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti olmak üzere Orta ve Batı Afrika'daki tropikal yağmur ormanlarının bulunduğu 11 ülkede görülen hastalığın sıklığı tam olarak bilinmiyor. Afrika'da her yıl birkaç yüz vaka olduğu tahmin ediliyor. Hastalık zaman zaman Afrika kıtasından enfekte hayvanlar veya insanlar aracılığıyla diğer kıtalara taşınıyor fakat buralarda az sayıda insanın etkilendiği ve bölgesel vaka kümelenmeleri görülüyor. Maymun çiçeği neden şimdi dikkat çekti? Şimdiye kadar Afrika dışında görülen vakaların tamamının Afrika'dan gelen insanlar veya getirilen kemirgenlerden kaynaklandığı biliniyordu. Ancak Afrika dışında tespit edilen vaka sayısı son bir hafta içerisinde bugüne kadar Afrika dışında görülen toplam vaka sayısını aşacak kadar arttığı için hastalık Dünya Sağlık Örgütü ve bilim dünyasının dikkatini çekti. Maymun çiçeği hastalığının etkeni nedir? Maymun çiçeği çiçek virüsüne akraba bir DNA virüsü. Batı Afrika ve Orta Afrika yani Kongo havzası olmak üzere iki alt tipi bulunuyor. Batı Afrika Kongo türüne göre daha hafif seyirli hastalık yapıyor. Şu an genetik analizler tamamlanmamış olsa da Afrika dışında görülen vakaların Batı Afrika alt tipi olduğu öngörülüyor. Maymun çiçeği nasıl bulaşıyor? Adının aksine maymunlardan daha çok sincap, sıçan, fare gibi kemirgenlerde bulunan ve onlardan insana geçen hastalık ayrıca enfekte insan veya virüsle kirlenmiş giysi, havlu, çarşaf gibi eşyalarla yakın temas sonucunda bulaşıyor. Virüs sağlıklı kişilere ciltte gözle görülmeyecek çatlaklar, çizikler, mukozalar, ağız, burun, göz veya solunum sistemi aracılığıyla giriyor. İnsandan insana bulaşmasının büyük solunum salgısı damlacıklarıyla olduğu düşünülüyor. Hastalığın uzak mesafelere gidemeyen büyük damlacıklarla bulaşması yüz yüze, uzun süreli ve yakın temasla oluyor. Maymun çiçeğinin belirti ve bulguları nelerdir? Maymun çiçeği ateş, baş ağrısı, yorgunluk, yaygın vücut ağrıları, lenf bezlerinde şişlik ve ciltte döküntüye neden oluyor. Lenf bezi şişliği maymun çiçeğinin çiçek, su çiçeği ve kızamıktan ayıran en önemli belirtisi. Yakınmalar virüsle temastan ortalama 6 ila 13 gün sonra ortaya çıkıyor. İlk 5 gününde ateş, şiddetli baş ağrısı, lenf bezlerinde şişme, sırt ağrısı ve aşırı halsizlik yaşanan hastalıkta ciltteki döküntülerde ateş başladıktan sonra 1 ila 3 gün içerisinde görülüyor. Avuç içi, ayak, ağız içi, genital bölge ve gözlerdeki lezyonlar kabuk bağlayıp düşmesiyle ortadan kalkıyor. Maymun çiçeğinde tanı nasıl konuluyor? Maymun çiçeği belirtisi gösteren kişilerin son bir ay içerisinde riskli bölgelere seyahat edip etmedikleri ya da benzer belirtileri olanlarla yakın temasları olup olmadığının sorgulanması gerekiyor. Kan örnekleriyle tanı konulamayan hastalık kanda çok kısa süre kaldığı için PCR'la da saptanamıyor. Antijen ve antikor testlerinin de daha önce uygulanan çiçek aşısı gibi nedenlerle her zaman doğru sonuç vermeyeceği düşünülüyor. Hastalık şüphesinde lezyonlardan uygun şekilde ve gerekli güvenlik önlemleriyle alınıp paketlenen örneklerin biyogüvenlik düzeyi 2 olan laboratuvara gönderilmesi gerekiyor. Maymun çiçeği hastalığı teyit edilen hayvan veya kişilerle temas edenlerin son temastan sonraki 21 gün boyunca belirti ve bulgular açısından izlenmesi gerekiyor. Maymun çiçeğinde belirtisiz enfeksiyon olabilir mi? Net olmamakla birlikte maymun çiçeğinin COVID-19 gibi belirtisiz hastalık yapmadığı düşünülüyor.
Enfekte kişilerde belirtilerin ortaya çıkması, bu kişilerin fark edilmesini ve izolasyona alınmasını sağlayacağından maymun çiçeğinin toplumda COVID-19 veya belirtisizken bulaşan diğer enfeksiyonlar kadar yayılması beklenmiyor. Maymun çiçeği öldürücü mü? Maymun çiçeği genellikle 2 ila 4 hafta içerisinde kendiliğinden iyileşiyor. Ancak bağışıklığı baskılanmış kişilerde ve küçük çocuklarda ağır hastalık görülebiliyor. Genel olarak hastalananlardan çoğunluğunu küçük yaştaki çocukların oluşturduğu %3 ila 6'sı hayatını kaybedebiliyor. Hastalığın Orta Afrika alt tipinde öldürücülük %11'e kadar çıkabilirken, güncel vakalara neden olduğu düşünülen Batı Afrika alt tipinin öldürücülüğü %1 gibi daha düşük oranda kalıyor. Çiçek aşısı hastalıktan korur mu? Maymun çiçeği hastalığı için yaygın kullanılan bir ilaç bulunmasa da vakalar şimdiye kadar sidofovir ve brincidofovir gibi etken maddeli ilaçlarla kontrol altına alındı. Dünya Sağlık Örgütü Afrika'daki tecrübelerden yola çıkarak çiçek aşısının maymun çiçeğinde %85'e kadar koruma sağlayacağını bildirdi. Fakat çiçek aşısı hastalığın dünya genelinde sonlanması nedeniyle 1980'den beri uygulanmıyor. Dolayısıyla şu an çiçek aşısı yapılanlar 40 ila 50 yaş üzeri kişilerden oluşuyor. Aradan uzun süre geçmesi ise koruyuculuğunun düzeyine ilişkin endişelere sebep oluyor. Maymun çiçeğinin COVID-19 gibi salgın ihtimali var mı? Maymun çiçeği hastalığının belirti ve bulgularının belirginliği, şu anki bilgilere göre belirtisiz enfeksiyon yapmaması, yakın ve uzun süreli temasla bulaşması, bir DNA virüsü olduğundan daha az mutasyon geçirmesi ve kolay değişime uğrayarak yeni varyantlarının çıkmaması gibi faktörler nedeniyle COVID-19 benzeri bir salgına yol açması beklenmiyor. Salgın hastalıklardan uzak, sağlıklı bir yaşam dileğiyle. Farklı bir konuda yeni bir videoda buluşmak üzere. Beğeni, yorum, abone ve paylaşım desteğinizi bekliyoruz. Esen kalın, İyi Haberler TV'de kalın. İyi Haberler TV'de kalın. İyi Haberler TV'de kalın. İyi Haberler TV'de kalın.